Herkese merhaba. Sizleri 2007 yılı Dünya Kupası'na götürüyorum. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlardaysa Michael Adams. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, E6, at C3, fil B4, Nimzoid savunması, vezir C2, fil alır C3 yapılırsa piyon yapısını bozmadan alışı vezirle yapabilir. D5, merkeze piyon yerleştirdi. C4'e baskı oluşturdu. A3, rakibini fili ile ilgili karar vermeye zorluyor. Fil alır C3, vezir alır C3, D alır C4. Gerilimi sonlandırıyor. Vezir alır C4, B6. E6 piyonu C8 filini kısıtlıyordu. B6 sürüşüyle fili için B7 ve A6 karesinde yer açtı. D alır C4 ile gerilimi sonlandırmasının sebebi fili B7 karesine yerleştirirse filin çaprazı açık olacak. Fil F4 C7'ye baskı oluşturdu. Fil A6 C7'yi savunmakla ilgilenmedi. Bir piyon karşılığında aktif bir oyun istiyor. Vezir alır C7. Vezir alır C7. Fil alır C7. Vezirler değişildi. Kısa rok. At F3. Kale C8. Tempo ile kalesini açık C dikeyine getiriyor. Kale C1 ile fil desteklenmek istenirse at D5'ten sonra Carlsen alet kaybederdi. Fil F4. At BD7. Adams bir piyon geride ama taşlar oldukça aktif. Carlsen ise F1'deki filini geliştiremedi, rok atamadı. Carlsen gelişim problemini çözebilirse piyon fazlasıyla kazança gitmek isteyecek. Adams ise aktif oyunuyla Carlsen problemlerini çözmeden avantaj elde etmek istiyor. At D2, kale C2. Kale ikinci yataya indi, B2'ye baskı uyguladı. Kale B1, kale A C8. Adams C dikeyinde kalelerini çiftliyor. At B3. Carlsen ata A1 hamlesiyle kaleyi ikinci yataydan kovmak istiyor. Fil C4. At A1. Carlsen kaleyi istedi. Kalenin kaçabileceği bir yer yok. Fil A2. At alır C2. Fil alır B1. Birer kale değişildi. Carlsen değişimlerle üstündeki baskıyı azaltıyor. At A1. C2 karesi kontrol altında. At D5. Fili istedi. Fil D2. E5. D alır E5 yapılırsa at alır E5 ile Adams taşlarını ileriye doğru gidip baskıyı artıracak. Bilgisayar D alır E5 yapılabilir diyor ama Carlsen daha fazla baskı altında kalmak istemiyor. E3. Merkez piyonundan vazgeçmedi. D4'ü destekledi. E alır D4. E alır D4. Carlsen D dikeyinde ayrık piyonla kaldı. Bu piyonu koruyabilirse avantajını devam ettirebilir. At B8. At C6 gelip ayrık D4 piyonuna basmak istiyor. F3. Rok atmak kolay gözükmüyordu. Carlsen F3 hamlesiyle şahı için F2 karesinde yer açıyor. At C6. D4'e baskı uyguladı. Fil C4. Tempo ile atı istedi. Kale D8. Atı destekledi. Şah F2. Şah açık E dikeyinden ayrıldı. H1'deki kalenin yolunu açtı. Fili istedi. Fil F5. At B3. D4'ü destekledi. Fil E6. Ayrık piyona karşı oynarken ayrık piyonu bloke edip sonrasında ayrık piyona baskıyı artırmak önemli. D5'teki blokaj taşını destekliyor. Kale C1. Carlsen kalesini açık C dikeyine getiriyor ve gelişimini tamamlıyor. F6. E5 ve G5 karelerini kontrol ederken F7 karesinde yer açtı. Duruma göre şahı ya da fili F7'ye yerleştirebilir. A4. A5 ile B6'ya baskı kurmak istedi. A5. Carlsen'in A5 sürüşünü fiziksel olarak engelledi ama B6 piyonu geride kalmış piyon olarak kalıyor. Fakat şimdilik B6'ya baskı yok. Fil C3. D4 desteğini artırdı. At alır C3 yapılırsa fil alır E6.
tempoyla gelir. Sonrasında Carlsen alet kazanırdı. Fil F7. Fil artık boşta değil. At D2. C4'teki fili destekledi. At D E7. D dikeyini açıyor. D4'e baskı uyguladı. Carlsen bu konumda kale E1 ile E7 atına baskı kurabilirdi. Ya da fil alır F7. Fil kırışından sonra at C4 gelip B6'ya baskı kurabilirdi. Fil F1. Carlsen avantajını büyük oranda kaybediyor. D4 düştü. At alır D4. Kale E1. Ver atı. At D C6. At C4. Geride kalmış B6 piyonuna baskı kurdu. Fil alır C4 yapılırsa fil alır C4. Açık oyunda fil çifti Carlsen'e avantaj sağlardı. At D5. B6'yı destekledi ve fili kırıp piyonları dağıtabilir. Kale B1. At alır C3 yapılırsa B6'ya olan baskı artar. Şah F8. Oyun sonunda şahların aktifliği önemli. Fil E1. Şah E7. Şah G1. Şah kendisini güvenli bölgeye atarken F2 karesinde fili için yer açıyor. Adams at A7 devamında B5 ile B6 zayıflığından kurtulmayı denemeliydi. At B8. B6 yeterince sağlanmış gibi duruyor ama burada at alır B6 hamlesi vardı. At alır B6. Fil alır A5. Atı ister. Kale D6. Atı desteklediğinde fil B4. Carlsen kaliteyi kazanırdı ama Carlsen bu fırsatı kaçırıyor. At B8'e geri dönelim. Fil F2. Ver B6'yı. At D7. Kale E1. Rakip şahı pasifleştiriyor. Şah F8. Kale D1. Şah E7. Kale E1. Şah F8. Hamle tekrarından sonra at D6. At E5. Kalesinin dikeyini açıyor. Atı istiyor. At alır F7. Şah alır F7. Carlsen fil çift avantajını ele geçiriyor. Kale D1. Atı açması aldı. Carlsen F4 ile E5 atını kovup sonrasında fil C4 ile alet kazanmak istiyor. Örneğin Adams boş bir hamle yaparsa H6 F4. At alır F4'e. Carlsen kaleyi kazanırdı. At C6. Fil C4. Atı ister. Şah E6. Fil alır B6. Kale D7. Carlsen çok üstündür. Nerede kalmıştık? Kale D1. Şah E7. D dikeyindeki açmazdan çıkıyor. F4. F4 boşta değil mi? Bakalım. At alır F4. Kale alır D8. Şah alır D8. Fil alır B6. Şah C8. Fil alır A5. Carlsen vezir kanadında 2 tane geçer elde eder. Kaldığımız yerden devam edelim. F4. At G4. Kale E1. Şah F8. Fil D4. Carlsen fili oyunda tutuyor. H3 ile atı pasif bir kareye gönderecek ve fırsat bulursa fil çifti avantajını fil C4 sonrasında atı kırıp B6'yı düşürerek materyal avantajına çevirecek. Kale D6. H3. At H6. At pasif kareye gönderildi. Kale D1. At F5. Ver fili. Fil F2. Gerçek bir avantaj elde edilmeden fil verilmemeli. Şah E7. G4. Şah kanadından alan kazanıyor ve atı kovuyor. At H6. F5. Şah kanadındaki alanını artırdı. At F7. At oyuna dönmeye çalışıyor. Fil G2. Atı istedi. At F4. Carlsen avantajı sağladı. Değişimlerle oyunu sonuçlandırmak istiyor. Kale alır D6. At alır D6. Fil alır B6. Carlsen materyal öne geçti. A5'i istiyor. At C4. A5'i korudu. B2'yi ve fili istedi. Fil D4 ile B2 desteklenmeye çalışılırsa at E2 çatal atar ve fili kazanırdı. Nerede kalmıştık? At C4. Fil C5. Şah D7. B2'yi korumanın mantıklı bir yolu yok.
Fil F1, B2 senin olsun diyor. Atın C4'e geri dönmesini engelliyor. At alır B2. Fil B5 şah. Şah D8. Fil B6. B2 karşılığında A5'i düşürdü. Şah E7. Şah H2. A5'in bir yere kaçtığı yok. İlk önce H3'ü korudu. At D5. Fil alır A5. Karsen A dikeyinde geçer piyon elde etti. Şah D6. Fil D2. Şah C5. Şah G3. Karsen şahını aktifleştiriyor. At C7. B5'ten piyon kazanmak istedi. Fil E3. Rakip şahı uzaklaştırmak istiyor. Şah B4. Piyonu düşürmekte ısrar ediyor. Fil D2. Şah C5. Fil C1. Ver atı. At C4. Fil alır C4. Şah alır C4. Fil D2. Şahın B4 ile piyona yaklaşmasını engelliyor. At A6. A5. A5 geçişini fil destekliyor. Adams bu piyonu bırakamaz. Adams bu piyonla uğraşırken Carlsen şah kanadında geçer elde etmeye çalışacak. Şah B5. Atı manevra edip A5'i düşürmek istiyor. Şah F3. At C5. Fil C3. H4 G5 ile F6'ya baskıyı artıracak. H6. G5 kontrolünü artırdı. Şah E3. Şah C4. Ver fili. Fil D4. Carlsen atı kırıp şah kanadı piyonlarına doğru yürüyecek. At A6. A geçerini bloke ediyor. Şah E4. Adams'ın oynayan tek taşı atı. Şah hareket ederse Carlsen şah D5 sonrasında şah kanadı piyonlarına basacak. At B4. D5 girişini tuttu. H4. Şah B5. Ver A5'i. Fil C3. A5'i almaya fırsat yok. Carlsen atı kırıp şah kanadı piyonlarını düşürecek. At A6. Şah D5. Şah içeriye sızmayı başardı. At C5. Şahın E6'ya girişini tutuyor. Fil D4. Ver atı. At D3. Carlsen şah E6 geliyor ve Adams oyunu terk ediyor. Carlsen şah F7 girip piyonları toplayacak. Sonrasında şah kanadında piyonları sürüp vezir terfi edip oyunu bitirecek. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.